Sevgili izleyenler, dikkat çekici bir yayınla devam edeceğiz satır başına. Wi-Fi şifrenizi paylaşırken başınız derde girebilir. Çünkü Wi-Fi adresi üzerinden yapılan sakıncalı bir sosyal medya paylaşımından şifresini paylaşan internet abonesi de sorumlu tutulabiliyor. Şimdi bu konuya mercek tutacağız. Wi-Fi şifresini paylaşmak neden tehlikeli? Ortak kullanım alanlarındaki Wi-Fi kullanımında işlenecek suçta sorumluluk kime ait? Muhabir arkadaşımız Birgül Yazıcı uzman konuyla birlikte bizi bekliyor. Bilgin söz sende. Ahmet Görmez, dijitalleşen dünya ile birlikte en çok ihtiyaç duyduğumuz şey elbette ki internet oluyor. Bazen tasarruf yapabilmek için, bazen internet paketimiz bittiği için, bazen de sadece evde olduğumuz için çeşitli Wi-Fi ağlarına bağlanabiliyoruz. Bu Wi-Fi ağlarına bağlanmak peki nasıl oluyor? Bir misafirliğe gittiğimiz zaman aslında bize bir kolonya ikram eder gibi ev sahibi Wi-Fi şifresini ikram ediyor. Wi-Fi şifresiyle bağlanmamızı ve kendi internetimizi harcamamamız gerektiğini söylüyor. Aslında bu Wi-Fi şifresini paylaşan için oldukça sakıncalı bir durum. Biz bunu bugün Emel Özbek'le, avukat arkadaşımız Emel Özbek'le konuşacağız. Emel Hanım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Wi-Fi şifresini paylaşmak neden sakıncalı? Wi-Fi şifresini paylaşmamamız gerekiyor. Bu bir nevi dijital kimliğimizdir bizim. Nasıl ki nüfus cüzdanımızı en yakın arkadaşımızla ya da komşumuzla paylaşmıyorsak, dijital kimliğimiz olan IP adresimizdir. Wi-Fi şifremizi de paylaşmamamız lazım. Çünkü IP adreslerinden yaşadığınız yer, mahalle, köy, kasaba, il, ilçe, ülke, enlem, boylam dahil tespit edilebiliyor. Bu nedenle Wi-Fi şifrenizi en yakın arkadaşınız dahi olsa paylaşmayın. Çünkü biz sosyal medya olarak sadece interneti düşünüyoruz. Ve sadece sosyal medya üzerinden hakaret suçlarının işlenebileceğini varsayıyoruz. Ancak en yakın arkadaşımızın ya da komşumuzun eleştiri sınırlarını aşan, hakaret edebilecek söylemlerde bulunarak sosyal medya ya da internet üzerinden bir takım eylemlerde bulunabileceğini düşünmüyoruz. Yargıtay son vermiş olduğu kararında şöyle diyor: hem IP adresinin sahibi hem de kullanıcı müşterek, yani birlikte sorumludurlar dedi ve tazminata hükmetti. Ve bu tazminatlardan kaçmak ve kurtulmak oldukça güç. Cezai anlamda da bir takım sorumluluklar size yükleniyor. Sanmayın ki sadece internet üzerinden hakaret suçları işleniyor. Tehdit, ölümle tehdit, hatta cinsel taciz suçunun dahi mağduru olabilirsiniz. Size e-mail olarak uygunsuz söylemler gönderilebilir, uygunsuz görüntüler gönderilebilir. Dolandırıcılık zaten günümüzde çok yaygın. Cep telefonlarımıza e-mail olarak sürekli bu mesajları alıyoruz. Kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verilerimiz ele geçirilebilir. Wi-Fi şifresi diyerek az önce çok güzel söylediniz. Sanki kolonya ikram eder gibi o yaptığımız iyi niyetli ikram aslında ileride bizim tutuklanmamıza bile sebep olabilir. Çünkü bir terör suçu da işlenebilir. Kendi masumiyetimizi de ispat edene kadar bu belli bir süreç alacağından bizi yıpratacak. Aslında daha tasarruflu olması için alt komşumuzla ya da üst komşumuzla faturayı paylaşabiliyoruz. Abonelik kendi adımıza olsa bile Wi-Fi şifremizi yan komşumuza veriyoruz ve faturayı yarı yarıya ödüyoruz. Ya da aslında kafelerde, yurtlarda, otellerde çeşitli ağlara bağlanıyoruz. Ve bu bağlamda bir suç işlendiği takdirde sorumluluk kime ait oluyor? Aslında burada yardımlaşma kavramımızı da değiştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Bir yurtta, otelde veya park veya bahçelerde kullanılan internette de aynı durum söz konusu. O IP adresinin sahibi kimse hem hukuk davasında hem de ceza davasında taraf olarak gösterilir. Ceza davasında masumiyetini ispat etmek zorundadır ve kendi suçunun sorumluluğunun olmadığını, kendisinin işlemediğini ispat etmek zorundadır. Ama tazminat davasında bu sorumluluklardan kurtulmak oldukça güçtür. Wi-Fi adresimizi paylaştık ve adımız maalesef ki bir suça karışıldı. Bu süreç ne kadar ilerliyor ve biz suçsuzluğumuzu bu anlamda nasıl ispat edebiliriz? Dediğimiz gibi sadece yardımlaşma anlamında vermiştik. Bunun art niyetli bir şekilde kullanılacağını bilmiyorduk ama bunun sonuçlarından nasıl kurtulabiliriz? Kendimizi bu alanda sorumluluktan nasıl uzak tutabiliriz? Siber suçlar artık bu hususta oldukça özverili çalışıyor ve teknolojinin de gelişmesiyle gerçekten bizi de şaşırtan sonuçlar geliyor. Nereden, ne zaman, o IP'den kaç kişi girmiş artık bunun tespiti yapılabiliyor. Ve sadece bu şekilde mağdur olmuyoruz.
Diyelim ki sosyal medyadan bize bir hakaret edildi ya da başka bir suçun mağduru olduk. Böyle bir durumda da tarih ve kullanıcı adı görünecek şekilde ekran görüntüsü almayı öneriyoruz. Çünkü savcılığa ve emniyete şikayetçi olduğumuzda delillendirebilmemiz ve IP adreslerine ulaşılabilmesi için kullanıcı isimlerini de görmek son derece önemli. Ahmet Görmez, dijitalleşen dünyada aslında Wi-Fi adresini paylaşmamamız gerektiğini ve yardımlaşma düşüncemizi de değiştirmemiz gerektiğini hatırlatalım ve sözü yeniden sana bırakalım.